Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Pratik çizimlerimizle sizlerle birlikte devam ediyoruz. Bugünkü çizeceğimiz parça bu olacak. Biraz uzaklaştırmak gerekirse. Şimdi çizim sayfamıza hemen geçelim. Çizimlerimize başlamadan önce bir teknik resmimize bakalım, ne ara çizsek daha iyi olur diye. Ben bunu bu görünüşten çizersem daha iyi olacağını varsayıyorum. Şu tarzda şöyle. Ardından komple buraları katı oluştururum. Buradaki şekil tek de çıkarmış olurum. Ardından buradaki fenerleri yaparım. Ardından buradaki dairelerimi oluşturup katı oluşturup işi bitiririm diye düşünüyorum. Hemen bakalım, ölçüler pek belli olmuyor. Artık şuradaki radius 30 gibi sanırım. Ayarlayacağız bir şekilde. Ön düzlemimi açıyorum. Hemen şuraya şöyle bir çizimimi yaptım. Buradaki çap 30'lu, yani radius 30'lu, çap 60 olması gerekiyor. Evet. Ardından yani komple çizmeye gerek yok. Yarısını çizelim, yarısını aynalasak bizim için yeterli olur diye düşünüyorum. Eksen çizgimi o yüzden attım. Hemen ölçüsüne bakalım. 80 milimetre. 80 milimetre ile çizelim. Kafa karışıklığında mavi vermeyelim. Şuradan tam bittiği noktadan aşağı doğru iniyorum. Sanırım şöyle bir şeyde. Evet. Ölçüye bakıyorum. Burası 130'muş. Şuradan bakın arkadaşlar, ölçü verirken şöyle göstereyim. SC yaptım, çıktım. Komutuma girdim. Bu çizgimle bu çizgi arasındaki ölçüyü verirken mesela buradaki 130'luğun ölçüsünün yarısını vermem lazım. Ben 65'i vermem lazım ama mouse'u eksen çizgisinin diğer tarafına götürünce benim solid aynalama yapacağımı varsayıyor. Ona göre ölçülendirmeyi veriyor. Eksen çizgimin buraya geldiği zaman 65 vermem lazım, 130'un yarısı, ama işlem yapmakla uğraşmıyorsanız eksen çizgisinin tarafına geçirin mouse'u, otomatik olarak bakın arkadaşlar, otomatik olarak tam ölçüyü veriyor. Tıkladım, 130'u yazdım. Bakıyorum, buradaki ölçüm 10 milimetre, SC yaptım. Buradaki ölçüm 10 milimetreymiş. Burası da buradan 80, 40 vermem lazım ama onunla uğraşmak istemiyorum. Diğer tarafa geçirdim. 80 tıkladım ve bıraktım. Buradaki kısmı budadım. Ardından bakıyorum başka vermem gereken bir ölçü vesaire var mı bu tarafta? Yok. Şunu yanlış sileyim. CTRL C ile çok geldim. Şunu tekrar 80'i çektim. Benim silmem gereken kısım üst kısımda. O yüzden şurayı şöyle uzatalım. Buradaki objeyi budayalım. Buradaki eksen çizgisi arkadaşlar, kafanızı karıştırmasın, önemli bir şey değil. Budama yaparken ekstradan budama yapmasın diye attım. Hatta şuraya da budayalım. Ya buradaki çizginin bir anlamı kalmadı. Aynalama yapacağımız için aslında gereksiz bir şey oldu. Ama olsun. Aynalama komutuna girdim. Tek tek çizgilerimi seçtim ve bu eksen çizgisi etrafında aynalı dedim. Otomatik olarak ben buradaki şeklimi oluşturmuş oldum. Burası 80 milimetreymiş. Unsurlar bölümüne geldim. Katı oluştur dedim. Ben bu katıyı orta düzlemde oluşturalım. 80 milimetre katı oluştur. 40-40 eşit parçaya böl dedim. Çünkü şurada çizerken tam ortadan geçtiği için benim yararım olacak. Şimdi dizime geldim. İzometrik bak dedim. İzometrik bakıyoruz. Dilerseniz şunları oluşturabiliriz, buradaki üçgenleri. 85 milimler, 5 milim kadar içeride. Baktım. Sağ tık yaptım. Çizim. Komutumu aldım. Şuradan şöyle üçgenimi çiziyorum. Üçgenime bakıyorum. Yüksekliği kaç verilmiş? 50. Zaten bittiği noktada 50 milimetreye girdim. Bir daha merkez çizgisi oluşturdu. Bunu da buraya katı oluşturalım. Katı olarak bunu buraya aynalayalım. Hem katıda aynalama komutunu görmüş olursunuz. Ama bunun burada bakın arkadaşlar 5 milimetre ötede. Bunu 5 milimetre öte yapmam için katı komutuna geldim. Öteleme komutu 5 milimetre ileri yap dedim. Öteli bir diğer tarafa doğru çevir. Ve katı oluşturmayı da diğer tarafa doğru çevirelim. Kaç milimetreydi? 70 milimetreydi. 70 milimetreyi yazdım. Onayladım. Bütünlenmiş bir şekilde katımı oluşturdum. Şimdi ben bu katı oluşturdum üçgenime
Diğer tarafa aktarmak istiyorum. Bakıyorum ortadan geçen düzlem var mı? Evet, sağ düzlem var. Eğer sağ düzlem olmasaydı ne yapacaktım? Referansa girecektim düzlemden. Bir bu yüzey, bir bu yüzey seçecektim. Ortalama bir düzlem açacaktı. Ama hazır atada benim düzlemim zaten var. Ben bu düzlemi kullanabilirim. Unsurlar bölümünde doğrusal çoğaltma adı altında aynalama komutuna giriyorum. Aynalama yüzü sağ düzlemim. Aynalanacak unsurlar aşağı doğru geliyorum. Burada bakın arkadaşlar, yeniden girelim, sıkıntı olmasın. Doğrusal çoğaltma adı altında aynalama. Şuradaki oka tıkladım. Benim sağ düzlemim orta düzlemde. Otomatik olarak algıladı. Aynalanacak unsurlar bölümüne geldim. Aynalanacak öğen de bu. Direkt unsurlardan ekstrüzyonu seçiyorum ve otomatik olarak benim için karşıya aynalıyor. Okey dedim ve işi bitirdim. Bakıyorum neler kaldı. Şuradaki daireler kaldı. Zaten benim şuradan buralar düz düzledim. Dik baktım. Sağ tık yaptım. Çizgimi açtım. Hemen merkez çizgimi oluşturuyorum. Merkez çizgimi oluşturdum. 100 milimetre. Şöyle bir daire attım. Şöyle merkezleme yapalım. Çünkü aynı anda yapalım katı oluşturacağımız için. Bunun arasındaki mesafe 100 milimetre dedim. 10 milimetre oldu, özür diliyorum. 100 milimetreye girdim. Çapım içerideki çapım 20 milimetre. Dışarıda bir tane daha çapım var. O da radius 20. Tam tur döneceği zaman çap 40 oluyor. Doğru mu yaptık? Bakalım, 100 mm fark var. Evet. Şimdi şuradan obje dönüştür komutuna geliyorum. Bu objeyi dönüştür dedim. Ardından dairenin içinde kalan kısmı budadım. Bunları da budadım. Ve şöyle düz bir çizgi çektim. Bu çizgiye tıkladım. CTRL'ye bastım. Dairemi seçtim. Dedim ki bu buraya teğet. Ardından bir daha obje buda komutuna geldim. Bu çizgiyi, buradaki fazlalık çizgiyi ve dairenin buradaki noktalarını sildim. Şimdi ardından objeleri aynala komutuna geldim. Dedim ki aynalanacak objem bu. Neyin etrafında aynalayacağım? Bunun etrafında aynala. Buraları sildik. Oluşturmuş olduk. Şimdi buraları da budayalım. Çünkü burayı kapatacağız. Bizim için burası önemli. Buraya katı oluşturacağız. Ama sanırım radius 20, buradaki ölçüler bir sıkıntı var gibi. Yani bunu kenardan kalmış vaziyette. 100 milimetre. Sanırım kenarda katı oluşturacak. Hata vermez inşallah diye düşünüyorum. Çünkü çizimde de ölçüleri doğru verdik. Objeleri ayna komutundan bu objeme bunun etrafında aynala unsurlar katı oluşturmaya gel. Burayı benim için katı oluştur. Aşağı doğru katı oluştur. Şuradan yüzey diyelim, yüzeye kadar. Yan yüzeye kadar, bu yüzeye kadar katı oluştur dersen büyük ihtimal katı oluşturmayacak. Evet, şuradaki şeylerden dolayı, dairelerden dolayı. Teknik resme bir daha bakıyorum. Buradaki bir dairede çap 20 diyor. Radius 20 diyor. Mesafe 100 mm diyor. Aslında ölçüler doğru ama şuradaki dairemin çapını ben küçülteceğim. Sanırım çizimde bir hata olabilir. Teknik resimde bir hata olabilir. Şuradaki 20'ye 15'e çekiyorum ben. Ardından şuradaki ölçüyü de verelim. Sabit olarak dursun. Unsurlar katı oluşturma komutuna girdim. Tersi doğru. Dedim ki yüzeye kadar. Hangi yüzeye kadar? Bu yüzeye kadar benim için katı oluştur. En alt yüzeye kadar. Katımı oluşturdum. Bakıyorum eksik bir şey var mı? Teknik resmine göz atıyorum. Sanırım eksik bir şey yok. Sadece şuradaki radius diyorum. Çap 20 biraz sıkıntıydı arkadaşlar. Ama ölçerimiz doğruydu. Birebir doğruydu. Sizin de gördüğünüz üzere. Teknik resimde bir sıkıntı vardı. Oradaki ölçüyü biz değiştirdik. Ama bir şekilde parçayı ortaya çıkardık. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.